Tibet Berra karısı olmasını teklif ederek büyük bir plan yaptı. Çünkü Tibet hem Serhat'a acı çektirmek hem de otelleri Serhat'ın elinden alarak kendi gücüne güç katmak istiyor. Berra'nın Tibet'le evlenmesi Serhat'ı psikolojik olarak yıpratacak. Çünkü Serhat, Berra'ya karşı şu an herhangi bir duygu beslemese de kızlarının annesiyle Tibet'in evlenmesi kabul edilemeyecek bir durum. Bunun yanında fragmanda bir kez daha büyük patrondan söz edildi. Bu da gelecek bölümlerde büyük patronun ortaya çıkacağını bizlere gösterdi. Fakat Tibet sadece Berrak'la evlenmekle kalmayacak. Aynı zamanda çocukların velayetini de Berrak'ın üstüne alarak Serhat'ı daha da zor durumda bırakacak. Aksel'in ölmesiyle Tibet kendisine yeni bir aile kurmak için her türlü psikopat davranışı gösterecek. Hatta Kader'i de kendi velayetine alacak olan Tibet bir kez daha Zeynep'le Kader'in ayrılmasına sebep olacak. Tibet daha önce de Zeynep'e kendisiyle birlikte kalırsa Kader'i yurda vermeyeceğini söylemişti. Bu yüzden Tibet Kader'in de velayetini alırsa Zeynep'i tehdit ederek kendi evinde kalmasını sağlamaya çalışacak. Tabii bu durumda en çok zorlanacak kişi yine Serhat olacak. Peki Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Serhat ne yapacak? Cihan'ın planı ne? Gelin detayları incelemeye başlayalım. Tabii öncesinde videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Öncelikle Tibet konusuna devam edersek, Tibet zaten Cihan'ı paçavraya çevirdi. Şimdi ise asıl hedefi Serhat. Çünkü Tibet'in kaçakçılık işlerine devam edebilmesi için otellere ihtiyacı var. Nitekim Serhat da otelleri sayesinde ün salmış biri. Fakat Tibet'in tek derdi bu da değil. Oğlunun ölümünden Serhat'ı sorumlu tutan Tibet, her geçen bölüm daha da kötüleşmeye devam ediyor. Peki Cihan ne yapacak? Cihan, Mustafa'nın Tibet'ten borç almasını sağlayarak Mustafa'yı büyük bir çıkmaza soktu. Çünkü Cihan, Tibet'in ne kadar pislik bir adam olduğunu biliyor. Mustafa ile Azra'nın ilişkisini kıskanan Cihan, Mustafa'yı aradan çıkarmak için büyük bir hamle yaptı. Fakat kağıtları acele bir şekilde imzalayan Mustafa burada Tibet'in tuzağına düşecek. Aynı zamanda Mustafa şu anki durumuyla bu borcu ödeyebilecek biri değil. Bu yüzden ileriki bölümlerde Tibet'in dediklerini yapmak zorunda kalacak. Yani Mustafa Tibet'e olan borcu yüzünden hem Serhat'a hem de Zeynep'e zarar verecek. Zeynep'e olan sevgisinden dolayı ailesini de hoş karşılayan Serhat bir kez daha güvenmek istediği insanlardan darbe yiyecek. Cihan ise Serhat'a tekrardan yanaşmaya çalışacak. Tibet'in tehditleri yüzünden bu kötülükleri yaptığını açıklayarak Serhat'ın kendisini affetmesini isteyecek. Peki Ebru ne yapacak? Ebru Cihan'la ortak kullandığı kasadan para alırken Sedef'e yakalandı. Sedef ise Zeynep'i oldukça fazla kıskanıyor. Bu yüzden Zeynep'e zarar verebilecek her şeyi bulmaya çalışıyor. Nitekim Ebru'yu Serhat'ı şikayet etmesinin asıl sebebi de zaten Zeynep'e olan kıskançlığı. Ebru bu paraları Serhat'a açıklamaya çalışsa da Serhat Ebru'ya inanmayacak. Aynı zamanda fragmanda Sevim'in Ebru ile Cihan'ı öpüşürken yakalanması Ebru'nun para için Cihan'la birlikte olduğunu düşündürtecek. Sevim hiçbir şekilde Cihan'a kötülük konduramasa da kendi gözleriyle oğlunun yaptığını yakaladı. Fakat buna rağmen Cihan'ın ne kadar büyük bir manipülasyon ustası olduğunu biliyoruz. Bu yüzden Cihan annesini de kandırarak kendisi suçlu değilmiş gibi davranacak ve bu olaydan da sıyrılacak. Ebru ise herkesin gözünde düştüğü kötü durum yüzünden ablasının yüzünü bir kez daha eğecek. Aynı zamanda Ebru'nun Cihan'la yakalanması Serhat'ı da oldukça fazla sinirlendirecek. Bu yüzden Serhat Zeynep'le olan ilişkisini gözden geçirecek ve eski sert tutumuna geri dönmek zorunda kalacak. Çünkü her taraftan ihanete uğrayan Serhat bir kere daha aynı acıları yaşamamak için çok daha temkinli hale gelmiş durumda. Yani Berra'nın oyunları, Tibet'in planları, Cihan'ın arkadan iş çevirmeleri derken Serhat gerçekten tükenmiş durumda. Tüm bunların arasında kendisine iyi gelen tek kişi Zeynep'ken Zeynep'in de sürekli ailesiyle yargılanması bu ilişkiyi çok daha zor bir hale getirmiş durumda. Peki büyük patron kim? Herkes büyük patronun Serhat'ın babası olabileceğini düşünürken ben böyle bir şeyin biraz saçma olabileceğini düşünüyorum.
Büyük patronu her kimse muhtemelen Serhat da onu tanıyor ve kendisinden nefret ediyor. Zaten Berrak bu yüzden çok fazla korkuyor. Fakat büyük patronun Serhat'ın yıllar önce ailesini terk eden babası çıkması ve Berrak'la ilişkisi olması bence hoş bir senaryo olmayacaktır. Yine de bu kişinin izleyiciyi oldukça şaşırtacağını söyleyebilirim. Evet dostlarım, sizce Kader'in gerçek babası kim? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Videoların devamı için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.